Bazı ölümler sadece bir yaşamın sonu değil, bir zihniyetin anatomisidir. Hatun Sürücü dosyası, Berlin'in göbeğinde yükselen, ancak köklerini karanlık bir ideolojiden alan bir duvarın hikayesidir. Bu, sadece bir namus cinayeti değil, hilafet yanlısı radikal bir düşüncenin, suç kaydı kabarık bir erkeklik egosunun ve sessiz kalan bir toplumun ortaklaşa işlediği bir infazın kaydıdır. Hatun, 1982'de Berlin'de doğdu. Ama evi Berlin değildi. Evi, Erzurum'dan taşınan katı ataerkil kuralların, namus kelimesinin her zaman parantez içinde kadın anlamına geldiği karanlık bir hücreydi. Sürücü ailesinin erkekleri Berlin'de yaşıyor ama zihinlerinde başka bir dünya kuruyorlardı. Kardeşlerin her biri suçla ve radikal fikirlerle iç içeydi. Ağabey Mutlu'nun evinde hilafet devleti propagandası yapan belgeler bulunmuştu. Alparslan, ırkçılık ve gasp davalarıyla meşhurdu. Tetiği çeken Ayhan ise daha 18'indeyken polise kaldırım taşı atan, 11 Eylül saldırılarını kafirlere karşı zafer olarak görüp okulda el ilanları dağıtan, terör örgütlerine sempati duyan bir suç makinesiydi. 4 odalı bu evde kadınlar ve erkekler ayrı dünyalarda yaşıyordu. Kadınlar ve erkekler ayrı odalarda kalıyor, odalar arası geçiş bile yasaklanıyordu. Bu evde kadın sadece korunması gereken bir şeref nesnesi değil, kontrol altında tutulması gereken bir mülktü. Hatun, 17 yaşında okuldan koparılıp zorla evlendirildiğinde bu sadece bir gelenek değil, bir esaret başlangıcıydı. Hatun, evliliğinde şiddet görüyordu. Hamileyken kaçıp Berlin'e döndü ve ailesine sığındı. Geri döndüğünde ailesi onu bir şartla kabul etti. Görünmez olacaktı. Sessizce annesine yardım edecek, dizini kırıp oturacaktı. Ama Hatun'un içinde başka bir ses vardı. O, kendi hayatının sahibi olmak istiyordu. 8 Mayıs 1999'da oğlu Can'ı doğurdu. Başörtüsünü çıkardı. Genç anneler için ayrılmış bir devlet kurumuna yerleşti. Elektrik teknisyeni olarak eğitim almaya başladı. Berlin'in şantiyelerinde cesur gülümsemesiyle kendisine bir dünya kurdu. Oğlu Can için bir kahramandı. Her sabah onu kreşe bırakıp işine giden, bağımsızlığı için ter döken bir anne. Ama bu özgürlüğün bir bedeli vardı. Bu bedel, namus denilen o ağır perdenin ardında öz kardeşleri tarafından çoktan biçilmişti. Abileri için o artık kız kardeş değil, temizlenmesi gereken bir lekeydi. Genau das ist mein Schatz. Die Verbrecher meinst du? Nein, er ist der ganze Lieber. Das war jetzt aber ein Spaß. Ja, ich hab's ja auch nicht gefilmt. Hatun o dönemde Alman bir erkek arkadaş edindi. Bu, ailesi için bardağı taşıran son damlaydı. Sürekli takip ediliyor, telefonla tehdit ediliyordu. Alman sevgilisi Hatun'a aileni şikayet etmelisin diyordu. Hatun ise hala içinde taşıdığı o merhametle ya da korkuyla bir süre direndi. Ancak baskı o kadar arttı ki ilişkisi de bu tehditlerin gölgesinde bitti. Hatun en sonunda can güvenliği için polise gitti. Kardeşlerini şikayet etti. Ama sistem kadının sesini, yaklaşan infazın ayak seslerini duyamadı. Hikayenin en sarsıcı figürlerinden biri Ayhan'ın sevgilisi Melek'ti. Melek, Hatun'un tam zıttı bir kadere zorlanıyordu. Ayhan, ablasını batılılaştığı için öldürmeye hazırlanırken, Alman toplumunda büyümüş sevgilisi Melek'i ise adım adım esir alıyordu. Melek, Ayhan istediği için tesettüre girmiş, Müslümanlığı ondan öğrenmeye çalışmış ve Ayhan'ın dediğinden dışarı çıkamayan bir kadına dönüşmüştü. Ayhan, cinayetten sadece 2 gün önce Melek'i bir parka götürdü. Atış talimi yaparken çöp kutusunda açtığı delikleri gösterdi. Melek o an sevgilisinin elindeki silahın namlusunun aslında bir özgürlük arzusuna çevrildiğini bilmiyordu. Ayhan, cinayetten birkaç saat önce Melek'e, "Meleğim, resmine baka baka doyamıyorum. İnşallah hep beraber güleceğiz. Hayatımın kadını sen ol.
Yavaş yavaş annenin gönlünü de ederiz diye aşk mesajları atarken zihninde ablasının kanını dökme planını tamamlamıştı. O akşam Berlin Tempelhof'taki otobüs durağında Ayhan ablasına son şansını verdi. Bu şans, Hatun'un kendi hayatından vazgeçmesiydi. İşlediğin günahların farkında mısın? Ailemizin şerefini hiç düşünmedin mi diye sordu. Hatun'un hayır diyen o kararlı duruşu, Ayhan'ın silahından çıkan 3 kurşunla susturuldu. Ayhan cinayetten hemen sonra Meleğe mesaj attı. Biraz rahatsızım. Ben mert biri olduğum için duramıyorum. Gözlerim yaşlı, yüreğim kanı alıyor. Meleğim, aklım hep sende. Keşke şimdi yanımda olsan. Kurban Hatun'du ama Ayhan kendine mert diyor ve ağlıyordu. Berlin'deki mahkeme süreci bir adaletsizlik gösterisine dönüştü. Ayhan'ın ablasına verdiği son şans indirim sebebi sayıldı. 18-21 yaş aralığını da kapsayan çocuk adalet sisteminden yararlanarak sadece 9 yıl 3 ay hapis cezası aldı. 13 Nisan 2006'da cinayete yardım etmekle suçlanan abiler Mutlu ve Alparslan delil yetersizliğinden beraat ettiğinde mahkeme salonunda bir insanlık dramı yaşandı. Sürücü ailesinin üyeleri Hatun'un mezarı henüz tazeyken adliye koridorlarında beraat kararını kahkahalarla birbirlerine sarılarak kutladılar. O kahkahalar Hatun'un davasını destekleyen Alman toplumuna ve göçmen kadınlara bir meydan okumaydı. Savcılık beraate itiraz edip yeniden tutuklama kararı çıkarana kadar iki abi çoktan Türkiye'ye kaçmıştı. Almanya'daki beraat kararının yüksek mahkemece bozulmasıyla davanın ikinci perdesi Türkiye'de açıldı. İstanbul'daki savcılık iki abi için tasarlayarak öldürmeye yardım suçundan 20'şer yıl hapis cezası istedi. 2016 yılında İstanbul'da kurulan sanık kürsüsünde cezasını bitirip Türkiye'ye sınır dışı edilen Ayhan Sürücü de vardı. Bu kez strateji değişmişti. Ayhan abilerini kurtarmak için tüm suçu üstlendi. Ben kendimi kaybedip vurdum. Aile kararı yoktu. Silahı kendim buldum, dedi. Cinayeti farklı yaşam tarzı için değil, bir kavga anında işlediğini savunarak olayı basit bir adli vakaya indirmeye çalıştı. Sistem, sınırların ötesine uzanan bu organize suçu çözmekte yine ağır kaldı. 2017 yılında Türk mahkemesi de yeterli delil yok diyerek abilerin beraatine karar verdi. Dosya, bir kadının kanı üzerinde uzlaşan iki ülkenin hukuk boşlukları arasında kaybolup gitti. Berlin'deki o hilafet devleti belgeleri, atış talimleri, tehditler ve mahkeme salonlarındaki kahkahalar İstanbul'daki mahkeme salonuna ulaşmadı. Hatun'un katilleri bugün aramızda. Evli, çocuklu ve yeni hayatlar kurmuş şekilde dolaşıyorlar. Hatun'un katledilmesinin ardından aile, suçluluk hissetmek bir yana, Hatun'un oğlu Can'ın velayetini almak için büyük bir hukuk mücadelesi başlattı. Annesini öldürdükleri çocuğu yine o karanlık odaların içine çekmek istiyorlardı. Ancak mahkeme bu talebi reddederek Can'ı koruyucu bir aileye verdi. Yıllar sonra Can, travmalarıyla yüzleşip sosyal medyada yaşadıklarını anlatmaya başladığında ise aile yeniden ortaya çıktı. Bu kez silahla değil, parayla gelmişlerdi. Can bu durumu, para teklif edildi, güzel bir hayat yaşarsın, gel gibi güzel sözler edildi. Ama ben hiç girmedim bu oyuna. Kim olduğunu da tam olarak söyleyemem. Büyük ihtimalle amcalardan biri. Bunu okuduğumda şok olmuştum. Onlara karşı saf bir nefret ediyorum diyerek özetledi. Bu teklif, ailenin işlediği suçu şeref pazarlığına dökme çabasının son ve en çirkin perdesiydi. Can bugün 26 yaşında ve annesinin onurunu ona para teklif eden katillerine boyun eğmeyerek koruyor. Sürücü ailesi için Hatun sadece yok edilmesi gereken bir kurbandı. Can ise velayete alınması gereken bir mülk. Sürücü soyunu sürdürecek erkeklerden biriydi. Hatun'un öldürüldüğü okulda bazı göçmen öğrencilerin iyi olmuş, Alman gibi yaşıyordu demesi, bu zihniyetin sadece bir aileye değil,
bir topluma nasıl nüfuz ettiğinin en acı kanıtıydı. Hatun sürücü, elindeki elektrik kabloları ve dudağındaki rujuyla kendisine biçilen kefeni yırtmaya çalıştı. Onu öldüren sadece bir kurşun değildi. Onu öldüren bir kadının özgürlüğünü günah olarak kodlayan, suçu namusla meşrulaştıran ve mahkeme salonlarında kahkahalar atan o organize karanlıktı. Hatun artık yok. Ama onun hayır diyen sesi, adaletin henüz uğramadığı tüm evlerde yankılanmaya devam ediyor.